Yeni dünya düzeninin ana hatları netleşmeye başladı. Alaska zirvesinde yapılan gizli anlaşmalar yavaş yavaş iki lider yani Putin ve Trump tarafından kamuoyuna açıklanmaya başladı. Gelişmeler elbette özellikle Batı Avrupa için biraz korkutucu olsa da yeni dünya düzeni geliyor. Ukrayna artık resmen bir zamanların kovboy filmlerinde gördüğümüz vahşi batıya dönüşmüş durumda. Ülke her gün erimesine ve yok olmasına rağmen eski komedyen başkan Zelenski kendisine verilen görevi tamamlamak için inatla her şeyi yapmaya ve tüm düğmelere aynı anda basmaya devam ediyor. Tabii ki Avrupa'da da sular durulmuyor. Almanya Başbakanı Merz ve AB Komisyonu Başkanı kankası Ursula von der Leyen'e yol göründü. Ve Putin'in teklif ettiği gibi Avrupa'da Rusya'nın da dahil olacağı yeni birlik kurulması seçeneği artık ciddi bir şekilde düşünülüyor. ABD'nin ekonomik çöküşü ise hızlanarak büyümeye devam ediyor. Ekonomisinin yarısı sadece para basmakla beslenen devasa nüfusuyla ABD şu an patlamaya hazır bir bomba gibi. Trump Nobel Barış Ödülü alma hayallerinden de vazgeçmiş değil bu arada ama artık o saçma ödülü ciddiye alan kalmadı sanırım. Türkiye TV spikerlerinin skandalları ve yalılardaki gizli seks partileriyle çalkalanırken dünyada olan gelişmeler aynen böyle dostlar. Elbette bu skandalla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım ama işi magazin ve et teşhiri kısmıyla değil perde arkasında neler olduğu ve nasıl bir operasyon yürütüldüğüyle ilgili. Az önce saydığım başlıkların hepsini birlikte otopsi masamıza yatırarak inceleyeceğiz, içini açacağız. Bizi 2026'da nelerin beklediğini birlikte tartışacağız. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak da bana destek vermeniz. Videolarımı kaçıran dostlar bazen yorumlarda yazıyor. Lütfen bildirim ziline tıklayarak açın. Bu sayede hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Uzatmadan devam edelim. Ukrayna artık bildiğiniz ve teknoloji sayesinde evlerinizde oturup seyredebildiğiniz bir cehenneme ve vahşi batıya dönüşmüş durumda. Tabii ki Ukrayna'nın doğusundan bahsediyorum çünkü savaş Donbas bölgesinde sürüyor, kan orada dökülüyor. Her ne kadar Rusya bazen ülkenin batısındaki NATO üslerini, lejyoner merkezlerini ve silah konvoylarında uyarı için vursa da ülkenin batısı kısmen huzurlu sayılabilir. ABD Başkanı Donald Trump 25 Aralık Noel'e kadar Ukrayna konusunda anlaşmaya varılabilir, görüşmeler normal gidiyor derken Rus ordusu önceki akşam ve önceki gece başkent Kiev dahil olmak üzere Ukrayna'nın tam 13 bölgesini drone ve füze yağmuruna tuttu. 2025 yılının en büyük 9. hava saldırısını gerçekleştiren Rusya, Ukrayna'da yaklaşık 3 milyon kişinin elektriksiz ve susuz kalmasına da sebep oluyor. Rusya özellikle enerji ve su altyapısını hedef alan bu saldırılarla Ukrayna'yı zorla barış masasına oturtma amacı taşıyor elbette. Şu an Ukrayna'da Zelenski'ye olan destek yerlerde sürünüyor ve halk bir an önce bu savaşın sonlanmasını istiyor ama Zelenski ve onu iktidara taşıyan efendileri hiç oralı olmuyor. Ve artık kazanma şansı hiç kalmayan Ukrayna'ya para ve silah yardımına devam ediyorlar acaba neden? Bakın, bildiğiniz gibi Ukrayna ordusu artık cepheye gönderebilecek erkek bulamıyor ve sokaklarda askere götürmek üzere insan avı büyük trajedilerle devam ediyor. Ortaya çıkan görüntülerse oldukça kötü, hüzünlü ve can yakıcı. Ukraynalılar büyük oranda artık bu savaşa inanmıyorlar ve Zelenski uğruna cepheye ölmeye ya da sakat kalmak için gitmek istemiyorlar. Birkaç gün önce BBC'ye röportaj veren bir anne savaşın başlangıcında görme bozukluğu sebebiyle oğlunu askerlikten muaf tuttuğunu başardığını ama daha sonra oğlunun askere alma devriyesi tarafından sokakta yakalanıp zorla apar topar askerlik şubesine götürüldüğünü ve ayaküstü bir muayene ile görme bozukluğu olmadığı söylenip sonrasında da muharebe uzmanı olarak cepheye gönderildiğini ve oğlunun orada öldüğünü gözyaşları içerisinde anlattı. Elbette gölgeler altında daha sessiz bir başka trajedi de yaşanıyor, intihar eden askerler.
Tabii ki Ukrayna Genelkurmayı bunları münferit olaylar olarak nitelese de bunun sayısının yüzleri bulduğu ve sürekli artmaya devam ettiği de artık saklanamayan bir gerçek. Tekrar Avrupa Birliği'ne geçelim ve Ukrayna'nın baştan sona kanla yıkanması için özel bir çaba gösteren AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Olaf Scholz gibi bir adamı bile aratan Merz'i ele alalım. Birbiriyle süper uyum sağlayan bu ikili büyük bir skandallar geçmişine sahip ve mevcut dosyalarına yenilerini eklemek için de canla başla mücadele etmeye devam ediyorlar. Ukrayna'nın asla kazanamayacağı bu savaşı sürdürebilmesi için önce Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el koymaya çalışan, sonrasında da bu planları Güney ve Doğu Avrupalı liderlerin Putin korkusuyla reddedilen müthiş ikili bu defa büyük tartışmalarla Avrupalı vergi mükelleflerinin cebinden tam 90 milyar avroyu Ukrayna'ya vermeye, daha doğrusu hibe gibi bir krediyle vermeye karar verdiler. Bu 90 milyar avroluk krediyle savaşa devam edecek olan Ukrayna bunun bedelini elbette on binlerce gencin kanıyla ve öksüz ve yetim kalacak çocukların ızdırabıyla ödeyecek. Başkalarını savaştırmaya bu kadar istekli olan mavi kanlı Avrupa aristokratı von der Leyen, öğrencilik yıllarında 5 kişilik bir Alman terör örgütü olan RAF tarafından tehdit edildiğinde aynı akşam Londra'ya kaçarak gizli bir kimlikle 2 seneden daha fazla tek pencereli bir odada fare gibi saklanarak yaşayacak kadar da korkak birisi. Ama iş başkalarının canı ve kanı söz konusu olduğunda bildiğiniz ve gördüğünüz gibi oldukça hevesli ve istekli. Fransız kökenli bir Alman ailesinden gelen kankası Almanya Başbakanı Merz'in de kökleri ve sicili bir hayli bozuk. Dedesi Alman işgali altındaki Fransa'da gönüllü olarak Fransız Nazi birliklerine katılan birisi. Düşünün, ülkeniz işgal ediliyor ama dedeniz ülkenizi işgal edenlerin ordusuna ve birliğine gönüllü olarak katılıyor. Böyle bir utanç herhalde yeryüzündeki en büyük utançlardan birisi olmalı. Merz'in dedesi de elbette bu ihanetinin ödülünü Brillon'da belediye başkanı olarak seçilerek alıyor. O da görev süresi boyunca Brillon'da cadde ve sokaklara Hitler ve Göring'in isimlerini vererek Nazi efendilerinin gözüne girmek için her şeyi yapan bir adam. Bildiğiniz gibi Merz de Almanya Başbakanı olmadan önce BlackRock isimli karanlık bir şirkette CEO'luk yapıyordu. Sonrasında da hizmetleri karşılığında Almanya'nın başına terfi etmesine, daha doğrusu seçtirilmesine karar verildi. Bu Merz, kankası von der Leyen'le birlikte hem Ukrayna'daki savaşı körüklemek hem de savaşı bütün Avrupa geneline yayabilmek için var gücüyle çalışıyor. Putin'in yaptığı son konuşmada özellikle bu ikiliye hitaben küçük domuzcuklar olarak seslenmesi ve onlara değil, onlara emir veren efendileriyle irtibat kurmak istiyorum şeklindeki açıklaması skandal olmuştu. Putin sonrasında da Alaska'da Trump'la detayları konusunda mutabakat sağladıkları asıl büyük bombayı patlatarak bazı Avrupa Birliği üyelerini birlikten çıkmaya davet edip Rusya'nın da dahil olacağı yeni bir birliğe çağırmıştı. Ne yazık ki bu tarihi detay ve olay Türk basınında neredeyse hiç yer bulamadı ama yeni dünya sisteminin nasıl olacağına dair ipuçlarını veren çok önemli bir gelişme aslında. Bakın, eski kurumlar ve kurallar artık çöküyor ve yeni bir sistemi inşa edecek yapılar henüz ortada görünmese de Putin ve Trump bunun adını şimdiden koymaya başladılar. Avrupa Birliği'nin zirvesindeki büyük tökezleme artık çok net görülüyor. Trump zaten Avrupa Birliği'ni uzun süre önce gözden çıkarttığı kaderine terk etti. Şimdi de Putin özellikle İngiltere'nin kulaklarının olmadığı Alaska zirvesinde Trump'la hangi detaylar üzerinde görüşüp anlaştıklarını yavaş yavaş sızdırmaya ve açıklamaya başladı. Putin artık Batı Avrupalı liderleri ciddiye almıyor ve onlar için küçük domuzcuklar dahil olmak üzere her türlü hakareti açıkça söylüyor. Ama başta Merz ve kankası von der Leyen olmak üzere diğer kukla yöneticiler yanıt bile veremiyor. Putin açık bir şekilde sizlerle değil, efendilerinizle görüşmek istiyorum diyerek de bu saldırıların dozunu arttırıyor.
Putin'in Avrupa'nın siyasi liderleri Rusya'yla dost olsaydı hepsinden daha güçlü bir ekonomik merkezimiz olurdu şeklindeki sözleriyle açık bir çağrıda bulunması elbette olay oldu. Putin doğrudan Brüksel, Paris veya Berlin'e değil Avrupa'nın diğer başkentlerine seslendi. Bu çağrının muhatabı Avrupa Birliği içinde daha bağımsız bir politika izleme eğiliminde olan ve çoğu zaman birliğin merkezi otoritesiyle çatışan ülkelere, yani İtalya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve jeopolitik konumu ve tarihi sebebiyle kilit öneme sahip Polonya'yaydı. Putin'in mesajı özünde çok basit. Sizler bu köhne ve işlevsiz birlikten ayrılın, kendi yolunuzu çizin. O zaman bizimle muazzam bir ekonomik işbirliği kurabilir ve gerçekten güçlü, bağımsız bir Avrupa merkezi oluşturabiliriz. Trump da daha önce İtalya'dan Polonya'ya kadar uzanan bir tarafsız bölge fikriyle Putin'in çağrısını farklı şekilde telaffuz etmişti. Tesadüfe bakın, ikilinin bu sözleri Putin'in planlarıyla birebir örtüşüyor. İki rakip gücün liderlerinin Avrupa'nın kalbinde aynı ülkeler grubunu işaret etmesi asla bir tesadüf olarak görülemez. Bu durum arka planda yürütülen ve kamuoyundan hassasiyetle gizlenen ve zamanı gelmeye başladığı için yavaş yavaş açıklanmaya başlanan çok katmanlı müzakerelerin bir yansıması. Bu süreç son derece karmaşık ve sessiz, dışarıdan izlenmesi de zor bir diplomatik dans niteliğinde, böyle tanımlayabiliriz. Trump'ın böyle zor bir karar almasının ardındaki en büyük itici güç ise doların hegemonyasının bittiğini, ABD'nin ekonomik olarak çöküşe geçtiğini en iyi kendisinin bilmesi olarak yorumlanabilir. Bugün ABD 36 trilyon doları aşan devasa bir dış borca sahip ve her 3 ayda bir bu rakamın üzerine 1,5 trilyon dolar ekleniyor. Ve Çin'in de çok yoğun ticari baskısı yüzünden bu durum oldukça tehlikeli ve gelecek karanlık. Yeni dünya düzeninin şekillendirildiği Alaska zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda Batı Avrupa ülkeleri ABD'nin enerji satacağı ülkeler konumuna geçecek ve ABD'nin ticari boyunduruğu altında tutulacak tabii ki. İngiltere'de bunu önleyebilmek adına vassallarına emir üstüne emir vererek savaşı uzatmak ve yaymak için bilindik hamlelerini artık açıktan saklamadan yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi eski sistem artık yıkıldı ve yerine yeni gelecek olan sistem şimdiden telaffuz edilmeye ve ana hatlarıyla birlikte ortalığa çıkmaya başladı dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler.